Herkese merhaba. Uzun Adamlar kanalında bugün konuğumuz Seat Ibiza 1.0 Eco TSI. Benzinli bir motorumuz var. 3 silindirli, 110 beygir, 200 torkluk. Aslında 1 litre gitmez diye söyleyen kişilere bu motor cevap olarak doğmuş diyebiliriz aslında. EA 211 platformu üzerinde motor. Yani alışık olduğumuz Volkswagen TSI'larından biri. Öncelikle ön tarafta tasarım olarak zaten eski Ibiza'ya da benziyor. Özellikle tek bir ricam olacaktı. O da diğer modellerde var mı bilmiyorum ama Leon'da Excellence modelinde şuralarda krom detaylar oluyordu. Onlar çok hoş durabilirdi bu arabaya bu rengiyle. Ya da bu araçta style paket aslında. Hani bir boş paket değil. Burada bir krom çerçeve beklerdik açıkçası. Burada 15 inç jantlarımız var. Gene style paketin standardı. Lastiklerimiz 185, 65, 15 ve de görmüş olduğunuz gibi kasislerden geçerken falan lastiğin ekstra size bir süspansiyon yaptığını hissettiriyor size. Aynalarımız görmüş olduğunuz gibi çok fazla tanıdık geliyor. Evet, Leon'da da bu aynalar kullanılmıştı. Leon'da birebir aynısı hemen hemen. Yan tarafta gene dikkatimizi çeken, burası plastik, herhangi bir piyano bilek kaplama gibi değil. Tabii ki de bu araç B segmenti, ona göre konuşuyoruz. Bundan önce aynı fiyatta, aynı segmentte bir araç daha incelemiştik. Renault Clio. Bu araçta da, o araçta da ikisi de aynı. Clio incelememizi de görmek isterseniz yukarıdan köşeden karta tıklayarak Clio videosuna geçebilirsiniz. Arkaya doğru ilerleyelim. Depo kapağımız araç açık olduğu zaman açılıyor, fakat bazı araçlarda görüyoruz ki aracı kilitlemiş olsak bile, ki elektrikli katlanır aynalarımız da var, gösterelim. Burada aracı kilitlediğimizde depo kapağı açılmıyor. Bu da güzel bir özellik. Bir de kapı seslerine bakalım. Arka taraftayız. Güzel bir antenimiz var. Çok uzun değil. Yeni araçların hepsinde zaten böyle. Dikkatinizi çekerim tekrardan. Style paket olmasına rağmen arka camlarımız, herhangi bir film bulunmuyor. İçeriği direkt görebiliyorsunuz. Burada led farımız maalesef yok tekrar. Halojen lambamız, fakat aydınlatmaları ve duruşu ledleri aratmıyor. Zaten kasa olarak aynı yere tekrardan yapabiliyorsunuz. Burada arka park sensörlerini görebiliyorsunuz. 3 adet. Volkswagen'de, Polo'da neyse bunda da aynı mesafede. Bazı araçlarda değiştiriyorlar çünkü bunda hemen hemen aynı mesafede size uyarıyı devam ettiriyor. Bagaja geçelim. Her iki taraftan da tutamak mevcut. 355 litre bagajımız var. Koltukları katladığımızda 1200 litreye kadar bu genişliyor. Bagajımız böyle. Burada tek bir ışığımız bulunuyor. Burada standart Volkswagen'den tar modeline alışık olduğumuz tek taraflı. Bagajımız böyle. Arabanın genel hatları bu şekilde. Şimdi de iç tarafa geçelim. Evet, aracın içinden sizleri bu sefer ben karşılamış olayım. Şimdi aracın içine geçtiğimizde ise öncelikle aracın içerisinde gayet ferah bir alan bizi karşılıyor. Neden? Çünkü kanalın ismini yine vurgulayalım. Uzun Adamlar kanalıyız ve gerçekten baş mesafesi olarak ve yolcu için de yine aynı şekilde gerçekten güzel bir baş mesafemiz bulunuyor. Aracın direksiyonuna baktığımızda ise direksiyon kısmında açıkçası birazcık malzemeden kısılmalar görüyoruz. Çünkü burada kullanılmış olan deri açıkçası bizi çok mutlu etmedi. Biraz düşük bütçeli bir deri kullanıldığını gözlemliyoruz açıkçası. Onun haricinde direksiyonumuzun iç kısmında ufak bir krom detay ve VAK grubundan alışılagelmiş olan klasikleşmiş bir
direksiyon tasarımı burada da kullanılmış. Yine sinyal kollarımız, hız sabitleyicinin konumu, sileceklerin konumu keza aynı şekilde hiçbir şekilde değişmemiş. Sadece kadranımızdaki fontta ufak bir değişim var. Sanki hız tarafındaki fontumuz eskiden italik duruyordu ama şu anda biraz daha düz bir font bizi karşılıyor. Fakat devir saatinde o italik diye hala koruyorlar. Ve benzin ibaremiz ve hararet ibaremiz burada yine dijitale dönmüş durumda. LED'ler tarafından aydınlatılarak bize haberdar ediliyor. Benzin durumumuz ve hararet durumumuz. Aracımızda kadran selamlama özelliği yok. Direksiyonun sol tarafında yani sürücü panelinin içerisinde gayet güzel bir alan mevcut. Fakat bu şekilde direksiyonumu tuttuğum zaman ya da uzun yola giderken vesaire hani kolumu şuraya koymak istediğim zaman bu segmentin artık günümüzdeki olayı kol dayama orta paketlerde ve boş paketlerde bulunmuyor. Bu bütün araçlarda böyle. Yine Clio incelemesini izleyenler bilir. Yine Clio incelememizde de bundan bahsetmiştik. Kaldı ki rakipleri 208 vesaire gibi araçlarda da bu ne opsiyon olarak bulunuyor ne de bulunuyor. Doğrudan koymuyorlar. Keşke olsaydı dediğimiz bir özellik bu araçta da mevcut. Torpidoya baktığım zaman sesi duyuyoruz. Fakat burada yine VAK Group malzemelerin bütünlüğünü gerçekten güzel ayarlıyor ve plastiğimiz içi boş olsa da ve hiçbir şekilde esnemese de en azından trim sesi olarak hiçbir ses yapmıyor. Bu güzel bir avantaj ve orta kısımda alüminyuma benzeyen bir plastik kullanılmış. Görsel olarak alüminyuma benziyor. En önemli kısma geçelim. Evet, radyo panelimiz ve klima panelimize gelelim. Radyo panelimizde 7 inçlik bir dokunmatik ekran kullanılmış. Aynı zamanda buradaki analog tuşlar sayesinde yine radyo panelini kontrol edebilmek bizim için çok büyük bir özgürlük haline geldi. Çünkü bazı araçlarda artık hiçbir şekilde fiziki bir tuş bulunmuyor. Tamamen dokunmatik ses açmayı da yine ekran üstünden yapmak bizi bayağı üşendiriyor. Bu bağlamda yine Seat'ı geleneklerden de ayrılmadığı için aynı zamanda kutluyoruz. Gayet güzel, doyurucu bir medya panelimiz mevcut. Yine burada aracın bütün özelliklerini, telefonumuzun birçok özelliğini, CarPlay olmamasına rağmen ya da Android Auto olmamasına rağmen burada gözlemlememiz mümkün. Araç durumunu burada görmek gerçekten yolculuk esnasında güzel hissettiriyor. Zaten Bluetooth gibi özellikler bütün araçlarda günümüz gereği standart olarak geliyor. Ama bunda sadece bir SD kart girişi var. Günümüzde CD kalmadığı için torpidoda vesaire herhangi bir CD girişimiz bulunmuyor. Klima panelinde ise çift bölgeli bir klima bizi karşılıyor. Yine bu segmentte az gördüğümüz olaylardan bir tanesi. Çünkü bu araç style paket bir araç. O yüzden bu bölgeli klima olayı bizim için gerçekten güzel bir artı hanesi oluyor. Klima panelinin hemen alt bölümünde ise bizi 2 tane Type-C çıkışı karşılıyor. Ve aynı zamanda buradaki havuza FR modellerinde opsiyon olarak hızlı şarj gibi özellikler satın alabiliyorsunuz. Ve gayet güzel. Buraya 7 inçlik bir telefon çok rahat sığabiliyor. Ki kaldı ki DSG topuzumuzda sadece ortasındaki plastik ve krom olan DSG topuzunun ibaresi kalkmış. Yerine daha sade, ortası da deri kaplı bir DSG topuzu gelmiş. Aracımızın yine buradaki tuşlarından birçoğu eksik. Sadece start stop ve aracımızı kilitleme butonları burada yer alıyor. Orta alanda ise el frenimiz elektronik değil. Fakat üzerinde güzel bir piyano bilek detay var ve deri kaplı. Buradaki deri malzemesi yine bildiğimiz üzere direksiyonla aynı ve dikişleri de aynı şekilde takip ediyor. Burada bir 12 voltluk bir güç girişimiz bulunuyor. Fakat içerisindeki sadece bir çakmak kapağı olarak bizi karşılıyor. Araçta çakmak yok. Yine burada birçok boşluk mevcut. Fakat burada dediğim gibi full paketlerinde kol dayama özelliği geliyor. Burada 2 tane bardaklığımız var. Gayet geniş ve standart ölçülere sahip. Koltuklara geldiğimizde ise çift renkli bir koltuk bizi karşılıyor. Yanal destekleri tatmin edici düzeyde. Aracımız zaten özellikle Eco TCI olarak geçtiği için daha çok performanslı sürüş değil de ekonomik sürüş hedefleniyor günümüzde bildiğiniz üzere. O yüzden zaten bu yanal desteği bu arabada çok fazla aramıyoruz ama gayet dolgun bir yanal desteği sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aracımızda herhangi bir baldır desteği bulunmuyor. Kafalıklarımız yine ayarlanabiliyor ve gayet güzel. 1.91 insan için bile gayet güzel şekilde ayarlanabiliyor. Kapı içinden bahsedecek olursak bu kısımda da yine sert bir plastiğimiz mevcut.
Şurada bir adet krom kapı kolumuz bulunuyor. Fakat şu iç kısmında kullanılan kadife siyah diye geçen malzememiz, sesinden de duyduğunuz üzere, zamanla aşınmaya, tırnak izi olmaya mahkum maalesef. İleride parlayıp boyası kalkabiliyor. Burada yine 4 adet otomatik ve çift dokunuşlu cam açma kapama düğmemiz bulunuyor. Yarım ve tam şeklinde. Burada aynalarımızı elektronik olarak ayarlamamızın dışında aynı zamanda aynamızı katlamak için yine şuradaki konuma getirebiliyoruz. Yine buradaki plastikler de eskiye nazaran bayağı çözülmüş ama eskiye nazaran bayağı çözülmüş ama yine buralarda tırnak izi olabiliyor. Çünkü bu tutma kısmını tuttuğumuz zaman muhakkak elimizi attığımızda çizilmeler olabiliyor. Yine 4 kapımızda hoparlör bulunuyor ve burada bir adet kapı cebimiz mevcut. Şimdi aracımızın alt kısmı bittiğine göre buralardan bahsedebiliriz. Güneşliklerimiz yine bu segmentte galiba standart, çünkü bütün arabalarda görüyoruz bunu. Hepsi aynı açıkçası. İndirdiğim zaman yine burada bir kapağı var. İçerisinde bir aynamız mevcut. Bu tarafta ise yine şoför tarafında olduğu gibi tıpatıp aynı. Bu ışığı çok eleştireceğim. Çünkü bu, isterseniz 2010-2012 model bir Seat'a bindiğiniz zaman aynı ışık bizi karşılıyor. Sadece bunun içini biraz daha karartmışlar gibi. Büyük ihtimalle gece görüşümüz biraz daha düşmüştür. Bu açıdan Seat'ın eleştirdiğim noktalarından bir tanesi bu tavan aydınlatması olabilir. Burada çok şık bir aynamız var. Otomatik karartmalı bir dikiz aynamız. Arkasında da yine far sensörümüzü görüyoruz. Son olarak aracımızda genelde Skoda'larda şemsiye alanı, bu araçta da ufak tefek yerlerde imzalar oluyor. Burada yine torpidolarımızın iki kenarında da kapıların kapandığı alanda bir Seat yazısı, Seat imzası bizi karşılıyor. Aracın genel hatları bu şekilde. Şimdi bir de dilersek arkaya geçelim. Alper Klasik testini arkada gerçekleştiririz. Şimdi arka yaşam alanına gelelim. Burada ilk önce bahsetmemiz gereken bir detay var. Bizim çok söylemek istediğimiz burada. Tabii B segmentlerinde bu artık klasikleşmiş bir olay. Arka tarafta kalitemiz bir tık daha aşağı çekiliyor fabrikalar tarafından. Birkaç istisna dışında tabii. Ön tarafta Onur bahsetmişti. Krom kapı kolu vardı, plastik bir kapı kolumuz var. Onun haricinde kapının genel kalitesi ön tarafla aynı. Burada da yeterli bir cebimiz var. Gene hoparlörümüz burada mevcut. Burada önümde Onur oturuyordu. 1.90'lık bir insan oturuyor. Ben de 1.95 üzerindeyim. Arkaya bu şekilde sığabiliyorum. Burada küçük bir detay var koltukta. Bu yüzden herhangi bir koltuk arkasında cebimiz yok. Fakat buradaki ve kapıdaki saklama alanlarımız gayet yeterli. Aracımızda herhangi bir sunroof bulunmuyor. Bu yüzden arka taraf görüş alanı açısından daha ferah. Ve de burada baş mesafemiz, tam dik pozisyonda durduğumda saçlarım dokunuyor tavana. Ama bu bizim için tabii ki de çok iyi bir durum aslında. Çoğu araçta bu kadar bile rahat olamıyoruz ki bu B segmenti bir hatchback. Tabii bu nereden geliyor? Bu yeni geçilen platformdan dolayı, aracın daha çok yükselmesi ve uzunlamasından ve genişlemesinden dolayı arka taraf bir önceki test ettiğimiz Clio gibi burada da aynı rahatlığı tabii ki de erişebiliyoruz. Arka tarafta bir detay daha var. Aracımız önden çekiş, fakat burada çok devasa bir şaft tünelimiz bulunuyor. Arka taraf 3. kişinin oturması için pek müsait değil açıkçası. Arka taraftaki arka koltuklarımız da öndeki gibi aynı çift renk ve de hafif yanal destekleri mevcut. Bir önceki incelediğimiz Clio'dan arka koltukları daha rahat. Bunu kendi şeyim olarak, kendi dipnotum olarak söyleyebilirim. Bir detayımız daha burada maalesef eksik. Tabii ki de eksik ama neye göre eksik? Bu bir B segmenti araç. Bunu tekrardan üstüne basa basa belirtiyorum çünkü buna çok fazla yorum geliyor. Bir arka kol dayamımız maalesef bu araçta yok. Çünkü önde bile opsiyon olarak bazen satın alamıyoruz. Arkada olmaması bu tür araçlarda çok normal karşılamamız gerekiyor artık. Arka taraftan da söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi sürüşe geçebiliriz. Evet, şimdi aracın sürüş kısmına geçmiş bulunmaktayız. Aracın içerisinde videonun başında belki fark edebilirsiniz ama gayet sessizlik ve sükunet hakim. Evet. Gayet güzel bir iç ortamı var. Araç özellikle VAK grubu olduğunu bize açıkçası biraz burada anlatıyor. Çünkü içerisinde kullanılan öğeler rakip arkadaşlarının birçoğunda mevcut. Ama araç konfor bakımından ve açıkçası yol bakımından, sürüş bakımından bence çok rigid bir yapıya sahip. Açıkçası en cezbedici özelliğinin de bu olduğu kanaatindeyim. Alper, biraz da sen bahset. Ne düşünüyorsun aracı süren kişi olarak?
Yani evet, bu araç, ben bundan önce Leon'u da kullandım, Toyota'yı da kullandım gene Seat markasında. Bu araç da gene özellikle belirttiğimiz gibi 185-65 lastiklerinin yanında gene de o Seat sportifliğini süspansiyonlarda hissedebiliyorsunuz. Kaldı ki bu lastik olmasına rağmen yol sesini biraz daha fazla bekledik aslında. Evet. Çünkü gerçekten çok yanaklı bir lastik ve buna karşın bize sunmuş olduğu yol sesi gerçekten bayağı hatırı sayılır düzeyde az diyebiliriz. Aracımız yapı olarak böyle biraz daha hem böyle performans, yol tutuş için biraz daha sanki sert tutulmuş hissi yarattı bende. Şoför koltuğunda bu işler nasıl Alper? Yine aynı şekilde bir Clio'da sen sürmüştün, daha iyi hissedersin ama yani bu oturduğunda zaten her şey anlaşılıyor. Bir tık daha araç daha sportif yapmaya çalışılmış ve bu başarılmış. Gerçekten başarılı olmuş. Bir spor hatchback olduğunu size hissettiriyor. FR modeliyle de zaten bu kanıtlanmıştı. Ama şöyle bir durum söz konusu. Araç bize birçok yerde üretim amacının performans veya spor amaçlı olmadığını, fakat bu özellikleri sunabiliyor. Bundan yana herhangi bir problemimiz yok. Ama araç bize aslında bunu birkaç yerde aktarıyor. Mesela nedir? Yolda giderken kendi içerisinde bir eco modu var. 2 silindiri kapatıyor mu bilmiyorum ama ACT var mı bunda? Bunda ACT yok. Fakat araç tamamen rölantiye düşüyor. Öyle söyleyebiliriz. Burada bir eco ibaresi beliriyor göstergede. Herhangi bir viteste olmuyor araç. Fakat bir süzülme modu dediğimiz bir moda geçiyor. Galiba yelken modu diyorlardı hatta buna bak grubunda. Ama bu bir tık daha iyileştirilmiş. Evet, yani bildiğiniz sesi falan kesiyor. Hibrit araç haline gelmiş oluyor. Onun dışında 200 km hıza yaklaştığımız zaman bir uyarı çıkıyor ekranda. 200'den sonra diyor ki aracın daha ekonomik olması için aracı drive konumuna alın. Oysa ki biz spor moddayız. Yani böyle bir amacımızın olmadığı gayet belli. Ama buna rağmen bize aracı drive moduna alıp daha ekonomik gidebilirsiniz gibi komik bir uyarı veriyor. Bu açıkçası biraz bizi tebessüm ettirdi. Alper, bence buraları böyle sıkıcı detayları anlatarak konuşmak yerine biraz daha performanslı sürüş açısından anlatabiliriz bence. Hatta araba da anlatabilir. Biz de o kısımda yorumlarımızı yapalım. Tamam. Saf sürüşe geçelim. Evet. Şimdi kafadan ufak bir kayma hafiften geliyor. Evet. Bu lastiğin yanağından kaynaklı olacak ki araç viraja girerken ufak bir kayıyor ama virajın ortasında ise yoluna oturuyor. Herhangi bir kopma vesaire durumu yok. Alper aktarsa biraz daha iyi olur açıkçası. Çok da şu anda hani bir go-kart aracı kullanıyormuş gibi bir his var aslında. Mini Cooper hissini burada alabiliyoruz. Ve şu an bayağı yol bozuk mesela. Videoda belli oluyordur %90 ihtimalle. Gayet stabil araç. Hiçbir şekilde bunu hissettirmiyor. Sert yapıda olmasına rağmen. Evet, burada asfaltı gayet düzgün bir virajımız var. Hızımız 90 civarı. Evet, araç gördüğünüz üzere gayet stabil. Araç tabii böyle bir otoban asfaltında çok güzel süzülüyor aslında. Kendinden beklenmeyen bir rahatlığı ve rüzgar sesinin olmaması çok artı bir özellik katıyor bu araca. Kesinlikle. Kaldı ki şu an 120 gibi bir hızla gidiyoruz. Aracın sadece klima panelinden çıkan ses duyuluyor. Bu açıdan gayet tatmin etti açıkçası bizi. Yakıt tüketimi herkesin merak ettiği tabii ki de 1 litre benzinli bir motor. Bu araç giderken çok çekmek ister, çok yüksek devirli mi olur diye soranlar olacaksa devir saatini görebilirler. Zaten 3000 devirin üstüne, çok rampalarda bile neredeyse 3000 devire bile gelmiyorsunuz aslında. Normalde internette karma fabrika verisi, karma yakıt tüketimi 5.7 litre. Biz tabii çekim yaptık biraz burada. Normalinden biraz daha hızlı kullandığımız için burada 7.6 litre yakıt tüketimi mevcut. Ki kaldı ki gayet güzel bir değer bence. Özellikle 1.0 motorlarda
Zaten çekme problemi vesaire gibi durumlar artık tamamen şehir efsanesine döndü. Çünkü bu motorlar atmosferik değil. Turbo olduğu için gayet rahat şekilde alıp götürüyor. Hiçbir problem yok bundan yana. Kaldı ki zaten 1.6, 2.0 eski teknoloji motorlara göre çok daha iyi yürüyor bu üzerindeki makine sayesinde. O açıdan performans anlamında bu araç gayet sizi tatmin edecektir. Aynı zamanda şehir içi kullanıyorsak biraz daha dur kalkın fazla olduğu yerlerde zaten start stop teknolojimiz var. Üzerine bir de biraz daha sakin kullanırsanız bu değerler yine 5'leri görecektir, 6'ları görecektir diye düşünüyorum. Çok rahat 5 litre yakıt tüketimi görülebilir. Biraz daha ekonomik kullanımda. Şu an araç Eco modunda, yelken modunda diyelim. Çok uzun süredir ben herhangi bir gaza basmıyorum. Araç herhangi bir motor freni de yapmadığı için araç süzülüyor kendi kendine. Bu kadar sert çukurlardan böyle güzel geçmesi açıkçası bayağı mutlu edici. Aracın kornasından da bahsedelim. Basımı aslında basit. Biraz değişik bir korna. Kulağa ilk başta böyle biraz tırmalayıcı geliyor, hoş gelmiyor ama galiba tonu güzel bence. Evet. Yumuşak bir ton şehir içi için. Aracımızın motor sesi yine gayet tatmin edici. Ve 3 silindir zaten ve motorun minyatürü derler hep. Açıkçası bayağı tatlı bir sesi var kendisinin. Evet, aracın içinden de anlatacaklarımız bu kadar. Evet. Kaldı ki zaten kafanızda herhangi bir soru işareti, bir soru olduğu zaman atladığımız yerler muhakkak oluyor. Bunları da zaten yorum olarak belirtebilirsiniz. Oldukça hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.